İnsanlık tarihi boyunca bazı insanlar görünmeyen bir dünya ile iletişim kurduklarını iddia etti. Şamanlar ruhlarla konuştuğunu söyledi. Kâhinler tanrıların mesajlarını iletti. Peygamberler ise vahiy aldıklarını bildirdi. Peki bu kadar farklı kültürde ortaya çıkan bu benzer deneyimler ne anlama geliyor? Bu videoda şamanlardan kâhinlere ve peygamberlere kadar uzanan bu olguyu tarih, bilim ve insan zihni üzerinden birlikte inceleyeceğiz. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerini anlamaya çalışırken o dönem insanının yaşadığı şartları göz önünde bulundurmak gerekir. Yazının henüz yaygınlaşmadığı, bilimsel açıklamaların oluşmadığı ve teknolojik imkanların son derece sınırlı olduğu bir dünyada insanlar doğayı bugünkü kadar kontrol edemiyor ve çoğu olayı anlamlandırmakta zorlanıyordu. Gecenin karanlığı, yıldırım, fırtına, ani hastalıklar ve açıklanamayan ölümler eski çağ insanı için ciddi bir belirsizlik ve korku kaynağıydı. Bu nedenle insanlar yaşadıkları olayların arkasında bir anlam ve neden aramaya yönelmişlerdir. Antropoloji ve tarih çalışmaları erken toplumların çoğunda bu anlam arayışını karşılayan özel kişilerin bulunduğunu gösterir. Bu kişiler görünmeyen varlıklarla ya da doğaüstü kabul edilen alanlarla ilişki kurduklarını ileri sürer ve topluma yaşanan olaylara dair açıklamalar sunarlardı. Bu rol yalnızca dini değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik bir işlev de görüyordu. Çünkü belirsizliği açıklamak toplumsal düzeni korumaya da yardımcı olabiliyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan etnografik ve tarihi araştırmalar bu tür ruhani aracıların birçok kültürde ortaya çıktığını göstermektedir. Sibirya ve Orta Asya'da bu figürler genellikle şaman olarak tanımlanır. Antik Yunan dünyasında ise kâhinler ve oraküller benzer bir işlev üstlenmiştir. Afrika'nın birçok toplumunda ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen aracılar ve dini şifacılar görülür. Orta Doğu dini geleneklerinde ise peygamberlik kavramı öne çıkar. İsimler, roller ve kurumlar farklı olsa da bu figürler arasında dikkat çekici yapısal benzerlikler vardır. Bununla birlikte modern insan bilimleri bu örnekleri tek bir kategori altında toplamaya temkinli yaklaşır. Çünkü şamanlık, kâhinlik ve peygamberlik farklı tarihsel ve kültürel ortamlarda farklı işlevler üstlenmiştir. Bu nedenle hepsini birebir aynı kurumlar gibi sunmak akademik olarak fazla basitleştirici olabilir. Yine de farklı kültürlerde insanların görünmeyen dünya ile ilişki kurduğunu iddia eden aracı figürlerin bulunması, araştırmacılar için uzun süredir önemli bir inceleme alanı olmaya devam etmektedir. Sibirya ve Orta Asya halkları üzerine yapılan klasik kültürel çalışmalar, şamanların törenler yoluyla değişmiş bilinç hali denen bir duruma girdiklerini anlatır. Bu durum çoğu zaman ritmik davul sesi, tekrar eden ezgiler, bedensel hareketler ve toplu ritüeller aracılığıyla oluşurdu. Gözlemler, bu törenler sırasında kişinin normal, gündelik bilinçten farklı bir psikolojik deneyim yaşadığını göstermektedir. Şamanlar bunu çoğu zaman ruhlar alemine yapılan bir yolculuk olarak yorumlar ve o dünyadan bilgi getirdiklerini söylerlerdi. Bazı Sibirya topluluklarında hastalık, ruhun kötü varlıklar tarafından çalınmasıyla açıklanırdı. Şamanın görevi ise ritüel yoluyla bu ruhu geri getirmek ve hastayı iyileştirmekti. Evenki, Yakut ve benzeri halklar üzerine yapılan araştırmalar bu tür inançların tarihsel olarak geniş biçimde kaydedildiğini göstermektedir. Günümüz araştırmacıları ise bu deneyimleri yalnızca doğaüstü iddialar olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik işlevleri açısından da incelemektedir. Benzer uygulamalar yalnızca Orta Asya veya Yakın Doğu ile sınırlı değildir. Antik kültürlerde de kâhinlik ve ruhani aracı figürlerin toplum üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Antik Yunan'da bu uygulama özellikle siyasi ve toplumsal kararlar bağlamında oldukça sistematik bir biçimde işliyordu. Antik Yunan şehir devletleri, polisler, yönetim açısından farklı bir yapıya sahipti. Krallar, aristokratlar veya demokratik meclisler gibi farklı otorite biçimleri kararların alınmasında hem akıl
hem de dini onay arayışına yöneliyordu. Bu bağlamda kâhinlere danışmak yalnızca bireysel inanç veya ritüel uygulaması değil, aynı zamanda devletin meşruiyeti ve toplumsal kabulü için kritik bir prosedürdü. Bu sistemin en ünlü örneği Delphi Tapınağı'ndaki oraküldür. Delphi, Apollon'a adanmış kutsal bir merkez olarak yalnızca dini bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal kararların şekillendiği bir danışma merkeziydi. Orakülün merkezinde görev yapan Pitya adlı kahin kadın, belirli ritüel ve törenler eşliğinde Tanrı Apollon'dan ilham aldığını iddia ederek kehanetlerde bulunuyordu. Bu süreç basit bir tahmin veya kişisel görüş bildirme değil, karmaşık bir ritüel çerçevesinde gerçekleştirilirdi. Pitya önce belirli hazırlıklar yapar, tapınakta belli alanlarda bulunur ve ritüelin öngördüğü biçimde konuşurdu. Kehanetler genellikle mecazi ve yoruma açık şekilde aktarılır, danışanların onları kendi durumlarına göre çözümlemeleri beklenirdi. Antik kaynaklar, Pitya'nın bu süreç sırasında olağan dışı bir zihinsel duruma girdiğini anlatır. Bazı anlatımlar, kahinin bayılma, titreme veya konuşma zorlukları yaşadığını belirtir. Modern araştırmacılar bu durumları farklı biçimlerde yorumlamıştır. Psikolojik açıdan bazı araştırmacılar Pitya'nın transa benzer bir bilinç durumu yaşadığını ileri sürer. Yani belirli ritüeller, müzik, nefes teknikleri veya uzun süren törenler yoluyla normal gündelik bilincin değiştiği bir deneyim ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre kahin, geçici bir zihinsel değişim sırasında ilham veya sezgi deneyimi yaşamıştır. Diğer araştırmacılar ise bu durumu coğrafi ve çevresel faktörlere bağlamıştır. Delphi Tapınağı'nın bulunduğu alanın yeraltı gazları açısından aktif olduğu, özellikle etilen veya benzeri doğal gazların Pitya üzerinde hafif halüsinasyon etkisi yaratabileceği öne sürülmüştür. Bazı bilimsel incelemeler, tapınak alanındaki çatlaklardan yükselen gazların kahinin algısını etkileyebileceğini, bunun da kehanet deneyimlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini iddia eder. Ancak bu teoriler hala tartışmalıdır ve kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Her ne şekilde açıklanırsa açıklansın, Delphi kahinlerinin antik Yunan dünyasında hem dini hem de siyasi açıdan ciddi bir etkisi olduğu açıktır. Şehir devletlerinin yöneticileri, savaş kararı, kolonizasyon, ittifaklar veya stratejik hamleler öncesinde mutlaka kahinin görüşünü almak isterdi. Kahinlerin verdiği kehanetler sadece bireysel inançları tatmin etmekte kalmaz, aynı zamanda devlet politikalarını meşrulaştırmak ve halk üzerinde kabul sağlamak için kullanılırdı. Bu durum, dini lider veya ruhani aracının toplumlarda yalnızca manevi rehberlik değil, aynı zamanda siyasi karar süreçlerinde de kritik bir rol oynayabileceğini gösterir. Sonuç olarak Delphi örneği, ruhani aracılar ile siyasi otorite arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyar. Antik Yunan'da kahinler, toplumun inanç sistemini, toplumsal düzeni ve politik karar mekanizmalarını doğrudan etkileyebilen bir güç olarak işlev görmüştür. Bu durum, dini figürlerin toplumsal hayatta nasıl merkezi bir rol oynayabildiğini anlamak açısından eşsiz bir örnek sunar. Orta Doğu dini geleneklerinde peygamberlik, kutsal metinlerde ayrı bir konuma sahiptir. Bu metinlerde peygamberlerin Tanrı'dan mesaj aldıkları ve bu mesajı topluma ilettikleri anlatılır. Örneğin kutsal kitapta yer alan bazı peygamberlik metinlerinde sıra dışı görüm ve vizyon tasvirleri bulunur. Hezekiel kitabında peygamberin gökyüzü, hareket eden tekerlekler ve güçlü ışıklar gibi alışılmadık görüntüler gördüğü aktarılır. Dini gelenekte bu görüler ilahi vahiy olarak yorumlanmış ve kutsal metinlerin parçası haline gelmiştir. Bu tür dini aracı figürlerin yalnızca tek bir kültüre özgü olmadığı açıktır. Tarihi ve bilimsel veriler farklı kıtalarda ve farklı toplumlarda görünmeyen dünya ile ilişki kurduğunu ileri süren dini liderlerin ve aracıların bulunduğunu gösterir. Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa'da bu tür örneklerin varlığı araştırmacılar için önemli sorular doğurmuştur. Bu sorulardan biri şudur: eğer benzer deneyimler farklı kültürlerde bağımsız olarak ortaya çıkıyorsa bunu hangi etkenler açıklayabilir? Bu konuda farklı yaklaşımlar vardır. Dini bakış açıları bu tür deneyimleri gerçekten doğaüstü bir gerçeklikle temas olarak yorumlar. Buna karşılık antropoloji, psikoloji ve bilişsel bilim gibi alanlar bunları insan zihni, toplumsal yapı ve kültürel yorumlama biçimleri çerçevesinde ele alır.
Eski toplumlarda bu figürlerin sosyal işlevleri de önemlidir. Hastalıkların nedeni bilinmiyor, kuraklık ürün kaybına yol açıyor, ani ölümler sık yaşanıyordu. Böyle bir ortamda insanlar olup biteni anlamlandırmak için bir açıklama sistemine ihtiyaç duyuyordu. Ruhani aracılar çoğu zaman bu sistemi kuran ve sürdüren kişilerdi. Hastalıklar kötü ruhlarla, kuraklık tanrıların öfkesiyle, avın başarısızlığı ise ruhların memnuniyetsizliğiyle açıklanabiliyordu. Bu tür açıklamalar yalnızca inanç üretmiyor, aynı zamanda topluma psikolojik bir güven duygusu da sağlıyordu. Bu durum sadece geçmişe ait değildir. Günümüzde de dünyanın farklı bölgelerinde insanlar ruhani deneyimler yaşadıklarını, ilahi mesajlar aldıklarını veya sıra dışı görüntüler gördüklerini söylemeye devam ediyor. Bazı dini gelenekler bu deneyimleri kutsal kabul ederken psikoloji, antropoloji ve sinir bilim bu tür yaşantıları insan zihni ve beyin faaliyetleri açısından incelemektedir. Sonuçta tarih boyunca anlatılan sesler, görüntüler ve gizemli deneyimler meselesi tamamen çözülmüş değildir. Bu deneyimlerin doğaüstü olup olmadığı, hangi bakış açısının benimsendiğine göre farklı yorumlanır. Modern bilim ise bu olayların psikolojik, sosyal ve biyolojik yönlerini araştırmayı sürdürmektedir. Görünen o ki dini deneyimlerin kaynağı ve doğası konusu uzun süre daha hem bilim hem felsefe için temel bir tartışma alanı olmaya devam edecektir. Tarih boyunca dini liderlerin ve ruhani aracılarının rolü sadece gizemli deneyimlerin anlatılmasıyla sınırlı kalmamıştır. Toplum bilimleri, dini fikirlerin çoğu zaman daha geniş toplumsal ve siyasi yapıların oluşumuyla doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu ilişkiyi sistemli biçimde inceleyen alanlardan biri din sosyolojisidir. Bu alandaki en etkili isimlerden biri Max Weber'dir. Weber, dinin yalnızca doğaüstü inançlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal düzenin ve otoritenin kurulmasında rol oynayan kurumsal bir güç olduğunu savunmuştur. Ona göre dini liderlerin etkisi farklı biçimlerde ortaya çıkar ve bazı durumlarda siyasi iktidarla iç içe geçebilir. Weber'in en bilinen kavramlarından biri karizmatik otoritedir. Bu modelde liderin gücü yasal kurallardan ya da geleneklerden değil, olağanüstü özelliklere sahip olduğuna dair inançtan beslenir. Böyle liderler genellikle topluma yeni bir mesaj getirdiklerini veya ilahi bir görev taşıdıklarını söylerler. Onların meşruiyeti resmi kurumlardan değil, kendilerine inanan topluluğun güveninden doğar. Tarihteki birçok dini hareketin başlangıcı bu modelle açıklanabilir. Süreç genellikle bir kişinin kendisini özel bir mesajın taşıyıcısı olarak sunmasıyla başlar. Ardından bu mesaj etrafında bir topluluk oluşur. Zamanla bu topluluk büyüyebilir ve kurumsal bir dini yapıya dönüşebilir. Kutsal kitap geleneğinde peygamberler, Tanrı'nın mesajını insanlara ulaştıran kişiler olarak sunulur. Onlar toplumsal adaletsizlikleri eleştirir, ahlaki bozulmaya dikkat çeker ve ilahi iradeyi duyurduklarını söylerler. Benzer bir yapı başka dini geleneklerde de görülür. İslam tarihinde Hazreti Muhammed vahiy aldığını bildirmiş ve bu mesaj çevresinde yeni bir topluluk şekillenmiştir. Bu topluluk zamanla geniş, toplumsal ve siyasi yapılara dönüşmüştür. Tarihçiler bu süreci hem dini hem de sosyal bir dönüşüm olarak inceler. Weber'in analizinde önemli bir başka nokta, karizmatik liderliğin zamanla kurumsallaşmasıdır. Başlangıçta kişisel etki ve sıra dışı deneyimler üzerine kurulan hareketler, ilerleyen dönemlerde daha sabit ve örgütlü yapılara dönüşür. Liderin ölümünden sonra mesajın korunması için kurumlar oluşur. Dini yasalar, ritüeller, din adamı sınıfı ve örgütlü dini sistemler bu aşamada şekillenir. Böylece başlangıçta kişisel olan bir otorite zamanla kalıcı bir kurumsal yapıya dönüşür. Tarihsel araştırmalar dini meşruiyetin yalnızca peygamberlik iddialarıyla sınırlı olmadığını da gösterir. Birçok toplumda siyasi yönetimler de dini ideolojilerle haklı çıkarılmaya çalışılmıştır. Hükümdarlar bazen tanrılarla özel bağ kurduklarını söylemiş, bazen de doğrudan ilahi köken iddiasında bulunmuştur. Antik Mısır'da firavunlar sadece siyasi lider değil, aynı zamanda kutsal statüye sahip kişiler olarak görülürdü. Firavun'un güneş tanrısı Ra ile özel bir bağı olduğuna inanılırdı. Bu anlayış, yönetimin meşruiyetini güçlendiren temel unsurlardan biriydi. Benzer örnekler başka imparatorluklarda da görülür. Roma İmparatorluğu'nda bazı hükümdarlar güçlerini ilahi soyla ilişkilendirmiştir. Augustus, siyasi otoritesini güçlendirmek için Jules Caesar'ın tanrısallaştırılması üzerinden bir meşruiyet dili kurmuştur. Çin'de imparatorlar uzun süre göklerin oğlu ünvanını taşımıştır.
Bu, yönetim yetkisinin göksel düzenden geldiği anlamına geliyordu. Japonya'da da imparatorluk soyunun güneş tanrıçasına dayandırıldığı geleneksel anlatılar bulunur. Bu tarihsel örnekler, dini fikirlerle siyasi güç arasındaki bağın çok farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini gösterir. Bazen dini liderler siyaseti etkiler, bazen siyasi güç dini söylemi kullanarak kendisini meşrulaştırır. Tarih boyunca bu iki alan çoğu zaman birbirinden bağımsız değil, iç içe ilerlemiştir. Bu noktada daha temel bir soru ortaya çıkar. İnsanlar neden bu tür iddiaları kabul etmeye eğilimlidir? İnsan zihni ve sosyal psikoloji, kutsal yönetim ve ilahi meşruiyet fikirlerinin benimsenmesini nasıl kolaylaştırır? İşte bu sorular günümüzde bilişsel bilim ve din psikolojisinin temel konuları arasındadır. İnsanların ruhlar, tanrılar ve görünmeyen varlıklar hakkındaki inançları artık sadece tarihi bir mesele olarak değil, insan zihninin işleyişiyle bağlantılı bir konu olarak da ele alınmaktadır. Bilişsel bilimler ve din psikolojisi, dini inançların hangi zihinsel mekanizmalarla ilişkili olabileceğini araştırır. Bu alan bazen bilişsel din bilimleri olarak adlandırılır ve psikoloji, antropoloji, sinir bilim ve evrimsel teori gibi disiplinlerden yararlanır. Bu alandaki önemli isimlerden biri Justin Le Barrett'tır. Barrett ve diğer araştırmacılar, insan beyninde doğuştan gelen bazı zihinsel eğilimlerin bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu eğilimlerin bazı dini tasvirlerin ve doğa ötesi varlıklara ilişkin inançların oluşmasını kolaylaştırdığı düşünülür. Bu yaklaşımın önemli kavramlarından biri fail algılama eğilimidir. Teknik dille ifade edilirse bu, aşırı duyarlı fail saptama sistemi gibi adlarla açıklanır. Bu kavram, insan zihninin çevresinde niyetli ve bilinçli bir özne aramaya yatkın olduğunu anlatır. Yani bazı durumlarda doğrudan doğal olan bir olayı bile arkasında bir irade varmış gibi yorumlamaya meyilli oluruz. Bunu basit bir örnekle anlamak mümkündür. Karanlık bir ormanda yürüyen bir insan, çalılardan gelen bir sesi duyduğunda bunun rüzgar mı, bir hayvan mı, yoksa bir tehdit mi olduğunu ayırt etmek zorundadır. Bu durumda insan zihni hayati risk ihtimalini dikkate alarak sesin arkasında canlı bir varlık olduğu ihtimaline daha hızlı yönelir. Evrimsel psikoloji bu eğilimi hayatta kalmayı kolaylaştıran bir tedbir mekanizması olarak açıklar. Bu düşünceye göre insan, tehlikeyi gereğinden fazla varsayarsa yanlış yapmış olur. Ama gerçek bir tehlikeyi fark etmezse ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Bu nedenle zihnin çevresinde niyetli bir varlık varmış gibi davranmaya eğilimli olabileceği ileri sürülür. Araştırmacılar dini tasvirlerin bir kısmında bu mekanizmanın etkili olabileceğini düşünür. Ancak bilişsel din bilimleri bunu inançların tek açıklaması olarak görmez. Bu yaklaşım yalnızca zihinsel eğilimlerin, dini fikirlerin yayılmasını nasıl kolaylaştırdığını anlamaya çalışır. Dini sistemlerin oluşumu ise çok daha karmaşık, sosyal, tarihsel ve kültürel süreçlerin sonucudur. Bu alanda tartışılan bir başka konu da hafızanın bazı fikirleri neden daha kolay taşıdığıdır. Araştırmalar insanların tamamen sıradan ya da tamamen imkansız fikirlerden çok kısmen sıra dışı olan fikirleri daha iyi hatırladığını göstermiştir. Buna asgari düzeyde sezgi karşıtı kavramlar denir. Bu tür kavramlar gündelik gerçeklikle bağını koparmaz ama içinde bir şaşırtıcılık barındırır. Örneğin görünmez olan ama düşünebilen, niyeti olan bir varlık fikri bu duruma örnektir. Deneyler bu tür tasvirlerin hafızada daha kolay tutulduğunu ve kuşaktan kuşağa aktarılma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu da dini fikirlerin tarih boyunca nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olan modellerden biridir. Fakat bilim insanları dini geleneklerin yalnızca hafıza mekanizmalarıyla açıklanamayacağını, tarih, siyaset ve toplumun da belirleyici olduğunu vurgular. Bilişsel din çalışmaları insanların içsel deneyimlerini nasıl yorumladığını da inceler. Bazı durumlarda insanlar kendi düşüncelerini, duygularını ya da sıra dışı psikolojik deneyimlerini dışarıdan gelen bir mesaj gibi algılayabilir. Tarih boyunca ses duyduğunu, vizyon gördüğünü ya da ilahi mesaj aldığını söyleyen çok sayıda örnek vardır. Bu deneyimlerin anlamı çoğu zaman içinde bulunulan kültüre bağlıdır. Aynı yaşantı bir toplumda ruhlarla iletişim olarak görülürken başka bir toplumda vahiy ya da kutsal ilham olarak kabul edilebilir.
Araştırmalar, kültürel çerçevenin insanların bu deneyimleri nasıl yorumladığı üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Bilişsel bilimler bu konuları incelerken inançların doğru ya da yanlış olduğuna karar verme amacı taşımaz. Amaç, insanların bu inançları nasıl oluşturduğunu ve neden geniş kitlelere yayabildiğini anlamaktır. Zihnin bazı özellikleri doğa ötesi düşüncelerin oluşmasını kolaylaştırabilir. Fakat dini sistemlerin gelişimi bundan çok daha geniş bir süreçtir. Buradan daha büyük bir soruya geçilir. Eğer beynin bazı mekanizmaları dini tasvirlerin oluşmasını etkiliyorsa, bu mekanizmalar mistik ya da vahiy olarak tanımlanan deneyimlerde nasıl bir rol oynar? Bu soru bizi nörobilimsel araştırmalara götürür. Dini ve mistik deneyimlerin yalnızca ilahiyat ya da kültürel bir olay değil, aynı zamanda beyin faaliyetleriyle ilişkili yaşantılar olarak incelenmesi, modern sinir bilimin önemli alanlarından biridir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, dini tecrübelerin hangi sinirsel süreçlerle bağlantılı olabileceğini araştırmaktadır. Bu çalışma alanı bazen nöroteoloji ya da din sinir bilimi olarak adlandırılır. Bu alanda çalışan araştırmacılardan biri Andrew B. Newberg'dir. Newberg ve meslektaşları çeşitli dini uygulamalar sırasında beyindeki değişimleri incelemek için beyin görüntüleme yöntemlerinden yararlanmıştır. Meditasyon, dua ve benzeri pratikler sırasında beynin bazı bölgelerinde etkinlik değişimleri gözlenebildiği rapor edilmiştir. Bazı çalışmalarda derin dini yoğunlaşma sırasında özellikle parietal ve frontal bölgelerde faaliyet farklılıkları saptanmıştır. Bu bölgeler kişinin kendisini dış dünyadan ayırması, dikkatini toplaması ve benlik algısı gibi işlevlerde rol oynar. Bazı araştırmacılar bu değişimlerin mistik deneyimlerde bildirilen bütünleşme, aşkınlık ve benlik sınırlarının zayıflaması gibi hislerle ilişkili olabileceğini ihtiyatla belirtmiştir. Bu araştırmalar farklı dini geleneklerde anlatılan mistik deneyimlerin bazı ortak sinirsel örüntülerle birlikte görülebileceğini düşündürmektedir. Derin meditasyon, vecd hali veya ilahi yakınlık hissi gibi yaşantılar belirli beyin durumlarıyla paralellik gösterebilir. Fakat bu benzerliklerin neden-sonuç ilişkisi hala bilimsel tartışmanın konusudur. Sinir bilim alanında bir başka önemli araştırma hattı da temporal lob ile ilgilidir. Bazı çalışmalar temporal bölgedeki farklı etkinliklerin yoğun dini ya da mistik hislerle bağlantılı olabileceğini göstermiştir. Bu alandaki isimlerden biri Michael Persinger'dır. Persinger'ın bazı deneylerinde beyne uygulanan zayıf elektromanyetik uyarıların kişide olağan dışı deneyimler yaratabileceği öne sürülmüştür. Katılımcıların bir kısmı başka bir varlığın mevcudiyetini hissetmek gibi deneyimler bildirmiştir. Bu sonuçlar bilim dünyasında tartışma doğurmuş ve yöntemsel açıdan yeniden değerlendirilmiştir. Nörolojide tartışılan bir başka konu, bazı sinirsel durumların ses, işitme veya görüntü görme deneyimlerine yol açabilmesidir. Psikoloji ve klinik nörobilim, dışarıda gerçek bir kaynak olmadan ses duyulduğunu bildiren deneyimleri uzun süredir araştırmaktadır. Tarihi kaynaklarda bazı dini liderlerin ve mistik kişiliklerin de ses duyduklarını, vizyonlar gördüklerini veya ilahi mesaj aldıklarını söyledikleri bilinir. Bu durum bazı araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu yaşantıların nörolojik ve psikolojik yönlerine dair hipotezler ortaya atılmasına neden olmuştur. Ancak akademik yaklaşım, tarihsel figürler hakkında doğrudan klinik teşhis koymaktan genellikle kaçılır. Çünkü elimizdeki veriler çoğu zaman buna yeterli değildir. Sinir bilim çalışmaları, beyindeki kimyasal ve elektriksel süreçlerin duygusal durumu, gerçeklik algısını ve manevi deneyimleri önemli ölçüde değiştirebildiğini göstermektedir. Bu yüzden bazı bilim insanları, dini ve mistik tecrübelerin belirli sinirsel süreçlerle ilişkili olabileceğini dikkatle tartışmaktadır. Bununla birlikte birçok araştırmacı bu çalışmaların amacının dini deneyimleri küçültmek ya da değersizleştirmek olmadığını vurgular. Amaç, insan beyninin bu tür yoğun yaşantıları nasıl üretebildiğini anlamaktır. Nasıl ki müziğin beyindeki etkilerini incelemek, müziğin değerini ortadan kaldırmıyorsa, dini deneyimlerin sinirsel temellerini incelemek de bu deneyimlerin anlamını otomatik olarak yok etmez. Yine de bu alandaki çalışmalar önemli felsefi sorular doğurur. Eğer bazı dini ve mistik deneyimler belirli beyin faaliyetleriyle bağlantılıysa, bu deneyimlerin özü nasıl anlaşılmalıdır? Bunlar yalnızca zihinsel süreçler midir, yoksa başka bir gerçeklik düzeyiyle ilişkilendirilebilir mi? Bu noktada din felsefesi ve zihin felsefesi devreye girer.
Mistik deneyimlerin varlık statüsü, bilincin doğası ve deneyimin gerçekliği gibi konular bu alanlarda yoğun biçimde tartışılır. Sonuç olarak modern bilim, dini deneyimlerin yalnızca teolojik ya da kültürel bir mesele olmadığını, aynı zamanda beynin ve zihnin karmaşık işleyişiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, deneyimlerin metafizik anlamını kesin olarak belirlemez. Fakat onların nasıl ortaya çıkabileceğini anlamak için yeni bir çerçeve sunar. Buradan da daha geniş bir soru doğar. Eğer mistik deneyimler insan zihni, toplumsal yapı ve sinirsel süreçlerle bağlantılıysa, tarih boyunca ortaya çıkan peygamberlik ve vahiy iddiaları bu çerçevede nasıl değerlendirilmelidir? Dinler tarihi açısından peygamberlik olgusu en çok tartışılan konulardan biridir. Farklı inanç geleneklerinde bazı kişilerin Tanrı'dan mesaj aldıklarını söylemesi ve bu mesajı topluma iletmeleri tarihte sıkça karşılaşılan bir durumdur. Din tarihçileri bu olguyu yalnızca dini değil, aynı zamanda karşılaştırmalı ve tarihsel yöntemlerle de inceler. Bu alana önemli katkı sunan isimlerden biri Mircea Eliade'dir. Eliade, farklı kültürlerde kutsal deneyimlerin ve dini liderlik modellerinin nasıl şekillendiğini araştırmış, karşılaştırmalı yöntemin bu olayları anlamada ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Onun çalışmalarında peygamberlik ve kutsal vahiy deneyimleri farklı kültürel ortamlar içinde değerlendirilir. Antik Yakın Doğu'da peygamberlik olgusunun çeşitli biçimleri görülür. Mezopotamya ve Levant bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar, bazı dini uzmanların tanrılardan mesaj aldıklarını ileri sürdüklerini ve bu mesajları yöneticilere ya da halka aktardıklarını göstermektedir. Mari arşivlerinde bulunan çivi yazılı metinlerde de benzer örneklere rastlanır. Din tarihçileri bu konuları karşılaştırmalı olarak incelerken bazı ortak yapıların tekrar ettiğini görür. İlahi mesaj çoğu zaman sıradan insanlara değil, özel seçilmiş kişilere verilir. Bu kişiler mesajı topluma ileten bir aracı rolü üstlenir. Ayrıca peygamberlerin sık sık vizyonlar, sesler veya olağan dışı deneyimler yaşadıkları anlatılır. Bu deneyimler dini gelenekler içinde kutsal kaynaklı olaylar olarak yorumlanır. Bununla birlikte din tarihçileri bu olayların yalnızca bireysel mistik deneyimlerle açıklanamayacağını vurgular. Toplumsal ve tarihsel koşullar da belirleyicidir. Birçok peygamberlik hareketi siyasi ve sosyal kriz dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Yeni dini mesajlar bazen mevcut düzenin yeniden yorumlanmasına, bazen de tamamen değişmesine yol açmıştır. Bu nedenle bazı araştırmacılar peygamberlik hareketlerini toplumlarda yeni ahlaki ve sosyal fikirlerin yayılmasında etkili bir araç olarak görür. Akademik din araştırmaları ise çoğu zaman peygamberlik olgusunun çökeni hakkında doğaüstü bir hükme varmaz. Onun yerine farklı geleneklerdeki ortak yapıları, deneyimleri ve toplumsal koşulları karşılaştırmalı biçimde inceler. Böylece daha geniş bir soruya ulaşılır. Eğer farklı kültürlerdeki peygamberlik ve vahiy iddiaları belirli yapısal benzerlikler gösteriyorsa, bunun nedeni ne olabilir? Bu benzerlikler insan zihninin ve toplumun ortak özelliklerinden mi kaynaklanır yoksa başka bir açıklama mı gerekir? Tarih boyunca şamanlar, kahinler ve peygamberler görünür dünyanın arkasındaki anlamı açıklamak için ortaya çıkmış figürlerdir. İnsanlık doğanın öfkesiyle, hastalıkla, ölümle ve toplumsal karışıklıklarla başa çıkmak için sürekli bir izah aramıştır. Bu arayış ritüellerde, trans deneyimlerinde ve kutsal anlatılarda kendini göstermiştir. Zamanla bu deneyimler toplumu yönetmenin de bir parçası haline gelmiştir. Kanunlar, ahlaki kurallar, gelenekler ve ritüeller toplumsal ihtiyaçlara cevap veren sistemler olarak şekillenmiştir. Hükümdarlar ve dini liderler de bu yapıları güçlendirmek için çoğu zaman ruhani iddialardan yararlanmıştır. Tarihsel örnekler bunu açık biçimde gösterir. Antik Yakın Doğu'da kahinler ve ruhani aracı figürler, hükümdarlara düzeni koruyan kurallar ve törenler sunmuştur. Orta Asya'da hükümdarlar kendilerini ilahi ya da yarı ilahi figürler olarak tanıtarak siyasi ve kültürel yapıları güçlendirmiştir. İslam tarihinde ise peygamber yalnızca dini rehber değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal ve hukuki düzenin kurucu figürü haline gelmiştir. Bu durum zaman zaman sahte peygamberlik veya sahte şamanlık iddialarıyla daha da karmaşıklaşmıştır. İnsanlar güç kazanmak, statü elde etmek,
geleneği sürdürmek ya da toplumu daha düzenli hale getirmek amacıyla dini ve ruhani anlatılar üretmiştir. Burada temel mesele bu deneyimlerin nasıl bir toplumsal düzene dönüştüğüdür. Çünkü inançlar ve ritüeller yalnızca bireysel iman meseleleri değil, aynı zamanda toplumun idaresini ve düzenini kuran sistemlerdir. Tarih bize bunun tekrar eden bir örüntü olduğunu gösterir. Orta Asya şamanları kabileleri için bereket ve hava ritüelleri düzenlerdi. Mari kahinleri hükümdarın otoritesini destekleyen görüler sunardı. Delphi kahini siyasi kararların halk nezdinde kabul görmesini kolaylaştırırdı. İslam peygamberi ise dini ve hukuki düzenin temelini oluşturan bir mesaj taşıdı. İşte tam bu noktada şu sorular ortaya çıkar. Şaman, kahin ve peygamber rolleri neden bu kadar benziyor? Eğer bunlar fizik ötesi bir gerçekliğin sonucu değil de yalnızca bilinç değişimleri ve toplumsal ihtiyaçların ürünü ise vahiy nasıl tanımlanmalıdır? Eğer ruhani tecrübe ile sosyal düzen birbirinden ayrılmazsa, peygamberlik iddiasının ilahi statüsü ne kadar metafizik, ne kadar toplumsaldır? Belki de en temel soru şudur. Eğer peygamberlik, şamanlık ve kahinlik aynı insani ve toplumsal zeminden besleniyorsa, vahiy kavramı nesnel bir gerçeklik mi, yoksa ortak ihtiyaçların oluşturduğu bir anlam sistemi mi? Eğer durum buysa, ilahi otorite ve evrensel ahlakın kaynağı nasıl açıklanacaktır? İnsanlar korkuları ve toplumsal ihtiyaçları nedeniyle bu görünmeyen dünyayı kendileri mi inşa etmiştir, yoksa bu kavramlar gerçekten aşkın bir kaynaktan mı gelmektedir? Bu soruların kesin ve tek bir cevabı yok. Fakat açık olan şu: bu olaylar psikolojik, sosyal ve tarihsel olarak birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Her inanç, her ritüel ve her deneyim hem bireyin iç dünyasına hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap verir. İnsan ile Tanrı tasavvuru arasındaki sınır tam da bu noktada belirir. Ve bu sınır tarih boyunca tekrar eden, tartışmalı ve düşünmeye değer bir mesele olarak kalmaya devam eder.